Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, peynirli ve sosisli güzel bir kahvaltılık tarifi veriyorum. Kore sokak yemeği ama artık Türkiye'de de çok meşhur oldu. Herkes tarafından yapılıyor ve seviliyor. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. Ve videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim ve hemen tarife geçiyorum. 1 su bardağı su kabıma aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı şekeri ekledim. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı maya ekledim ve karıştırıyorum. Maya çözüldükten sonra üzerine 1 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtayı da iyice çırpıyorum. Biraz çözüldükten sonra üzerine unu ilave edeceğim. Önce 1 bardak unu ilave ediyorum. Cıvık geldiği için sonra yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Önce kıvamına bakıyoruz mutlaka. Sonra unu ilave ediyoruz ki tam kıvamını bulalım. Şimdi bir su bardağı cıvık olduğu için yarım su bardağı da un ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Ve tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı veya 1,5 çay kaşığı arasında değişebilir tuz oranı. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz ve tekrar iyice karıştırdım. Kıvamı bu şekil olacak. Bu biraz da mayalanacak ve daha güzel bir kıvam olacak. Mayalı bir hamur olacağı için pofidik pofidik olacak. İsterseniz bunu mayasız da yapabilirsiniz ama ben mayalı daha çok sevdim. Daha güzel oluyor. Size de tavsiye ediyorum ama maya dokunuyorsa size kesinlikle kullanmayın. Kabartma tozu kullanabilirsiniz onun yerine veya sade mayasız yapabilirsiniz. Ve 4 adet sosisim var. Böyle sosislerimi ikiye böldüm. İkiye böldüm sosislerimin uzun çöp şişler var evde. Uzun çöp şişlere böyle batırıyorum ve ucuna da kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirlerimi kestim. İstediğiniz büyüklükte veya küçüklükte kesebilirsiniz. 200 gram kaşar peyniri kullandım. Ve bu şekilde sosislerimi çöp şişlere batırıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Destek olan, yorum yapan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve bütün sosislerimi, kaşarlarımı çöp şişlere geçirdikten sonra hepsi bu kadar. Şimdi diğer işlemlere geçiyoruz. Hamurum iyice mayalandı bu arada. Ve sosislerimi böyle mayalanmış hamurun içine batırıyorum, çeviriyorum. İyice her tarafına bulanacak şekilde batırıyorum. Ben yumuşak bir hamur tercih ettim ama siz bundan biraz daha koyu bir hamur yapabilirsiniz. Mesela 2 su bardağı ekleyebilirsiniz. Daha koyu olur, daha zahmetsiz olur. İsterseniz o şekilde de deneyebilirsiniz. Batırdığım çöp şişlerimi yani sosis ve peynirimi hamura batırdım. Sonra galeta ununa batırıyorum. Bu şekilde önce hamuruma batırıyorum. Sonra alıp galeta ununa batırıyorum. Ondan sonra da kızartmaya geçeceğiz. Çöp şişlerinizi daha da kısaltabilirsiniz. Eğer uzun geliyorsa çöp şişler daha da kısaltabilirsiniz. Uçlarından biraz koparabilirsiniz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İyice hamura batırdıktan sonra galeta ununa batırıyoruz ve kızartıyoruz. Mayalı hamur olduğu için hem yumuşacık oluyor. Dışı çıtır çıtır olacak. İçi yumuşacık, çok güzel olacak. Gerçekten tavsiye ediyorum. Mayasız olan biraz daha böyle hamuru sert oluyor. Bu biraz daha yumuşak ve güzel oluyor. Ve bütün sosislerimi, peynirlerimi bu şekilde hazırladım. Ben bu işlemleri yaparken ben önceden yağımı ocağa koymuştum. Altını kısmıştım ve yağım iyice kızdı. Şimdi yağımın altını açtım. Ayarını daha yükseğe aldım. Çünkü çok kısıkta pişerse hamurunuz yağ çekecek ve çok yağlı olacak. Hiç güzel olmaz. Orta ısıda corndoglarımı pişiriyorum. Eğer tavaya tam sığmasını istiyorsanız bu çöp şişlerinin ucundan biraz koparabilirsiniz arkadaşlar. O çöp şişlerin amacı tam tutması için ve oradan tutup yemesi için. Ama ev ortamında olduğu için onları biraz kısaltabilirsiniz.
Şimdi bir tane çıkardım. Bir tavayı pişirdim. Ters düz her tarafını iyice pişirdikten sonra çıkardım. Şimdi ikinci tavama atıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Çok çabuk pişiyor. Hemen yani başından hiç ayrılmayın. Çok çabuk pişiyor. Hemen ters düz ediyoruz. Hamurumuz da yumuşak olduğu için biraz yayılma yapıyor. Böyle kabarcık kabarcık oluyor. Çok güzel oluyor. Hamur sert olunca yani biraz daha koyu dediğim gibi olursa eğer biraz daha şekilleri daha düzgün olur. Ama ben bu şekli çok seviyorum. Daha yumuşacık ve çıtır çıtır, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Görüntüde gördüğünüz gibi şahane bir kahvaltılık tarifi oldu. Çocuklar çok beğeniyorlar, çok severek yiyorlar. Bunu yapıyorum, arada bir yapıyorum. Her zaman değil tabii ki. Arada bir çocukları sevindirmek gerekiyor ve bir tane daha kıvamını gösteriyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.